kaldığımız son otelden de ayrılıyoruz. Şimdi Grab'le yavaş yavaş gidiyoruz havalimanına. Bakalım. Evet. Airport'a da geldik, iyi mi? Evet. Gene geldik bizim havalimanına. Bakın burada da portakal suyu makinesi varmış ya. Ya bildiğiniz portakal suyu, yani fresh portakal suyu çıkartıyor burası. Çok iyi. Burada da normal. Şöyle. Evet. Bakalım. Gidelim bakalım. Şimdi bir de Singapur'u keşfedelim. Singapur'da zaten bir gün kalacağız, yani fazla kalmayacağız. Yani bir günümüz geçecek, öyle söyleyeyim ben size. Hep beraber göreceğiz. Havalimanına girdik. Gene Bali'deyiz. Bali Havalimanı'nda. Yaklaşık bir 2-3 saatimiz var. Mecbur bekleyeceğiz. Burada zaman geçireceğiz. Ondan sonra da check-in'imizi yapıp yavaş yavaş uçağa doğru gideceğiz falan. Bakalım. Yani şimdi zaman öldüreceğiz burada. Buraları da zaten pek çekmek istemiyorum. Çünkü zaten çekilecek pek bir şey yok. Bu şekilde. Yani buranın alt tarafı geliş, üst tarafı da gidiş oluyor. Biz şu an üst katındayız. Yani gidiş katında. Burada da bir şeyler yapıyorlar ama öyle. Adamlar havalimanının içine şey yapmış ya, böyle saat kulesi gibi bir şey yapmış. Evet, şimdi check-in yaptık. Bali Havalimanı'nın içindeyiz, yani öyle söyleyeyim. Ama şurası gerçekten enteresan yani. Evet, yavaş yavaş uçağa doğru geçiyoruz. Evet, şimdi uçağa bindik. Şöyle bir uçak. Ama hava biraz yağmurlu gibi. Aynen. Hava yağmurlu. Şöyle bir tane de şey verdiler. Yastık. Bilmiyorum ne için. Yani buradan Singapur zaten çok uzak değil. Tahmini olarak hani 1 saat mi sürüyor, 2 saat mi sürüyor? Taş çatlasın 2 saat sürsün diye tahmin ediyorum. Bakalım, yolculuğumuz başlayacak. Çekelim. Singapur'a iniş yaptık. Bakalım şimdi. Evet ve Singapur'un en ünlü, en değişik, en farklı havalimanına inmiş bulunuyoruz. Terminal 2'ye indik, öyle söyleyeyim. Evet. Bu havalimanından çıkamayacağız büyük ihtimal. 1, 3, 4. Toplamda 4 tane terminal varmış arkadaşlar burada. Biz şu an dediğim gibi 2. terminaldeyiz. Yani yürü yürü bitmiyor. Bakalım. Böyle her yerde su sebilleri falan koymuşlar. Yani burası dünyanın en ünlü havalimanı. Böyle söyleyeyim. Dünyanın yani en ünlü, en değişik, en farklı, en güzel de diyebilirim. Çünkü burası öyle biliyorum, yani buranın havalimanı böyle. Bakın burada çeşitli, ya kafeteryaymış burası gerçi de, ama gene de böyle çeşitli çiçekler, böcekler, bitkiler. Evet.
Dünyanın en ilginç havalimanı, en enteresan havalimanı arkadaşlar burası. Tahmin edin ben neredeyim, hangi havalimanındayım? Hangi ülkenin havalimanı burası? Evet. Daha burası devede kulak yani göreceklerimizin yanında. Gerçekten enteresan. Abi her tarafı bir değişik bu havalimanının, öyle söyleyeyim, gerçekten çok enteresan. Evet, şurada direkt zaten çıkışta da görüyorsunuz, direkt pasaportu okutup da geçebiliyorsunuz. Şayet dediğim gibi arrival kart yaptıktan sonra, onu zaten mecbur yapıyorsunuz, arrival kartı. Burada yani hiç polis kontrolüne girmeden otomatik şekilde geçebiliyorsunuz. Evet. Evet. Evet, pasaportu dediğim gibi kolay şekilde okutup sonra da parmak izimizi aldı makine. Otomatik şekilde girdik, öyle söyleyeyim. Şu an yani Singapur'dayız, öyle söyleyeyim size. Evet, Singapur'a hoş geldiniz. Hep beraber bugün Singapur'u, yani gidilmesi gereken yerleri gideceğiz. Gece de yani yarın da daha farklı bir ülkeye gideceğiz. Hep beraber bakalım. Şimdi polis kontrolünden geçtik, öyle söyleyeyim. Şimdi nereye gideceğiz? Evet. Skytrain. Burası havalimanının çıkışı. Ama ben havalimanının içerisinde görmek istediğim yerler var. Bak, öyle söyleyeyim ben size. Yani kesinlikle havalimanının içerisinde daha görülmesi gereken bir dünya yer var. Oraları göreceğiz hep beraber. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi devasa bir havalimanı burası. Gerçekten devasa, ama işin ilginç yanı, her tarafında böyle botanik bahçesi gibi böyle şeyler var. Siz söyleyin adını, şu şekilde. İşte bitkiler var, öyle söyleyeyim. Gerçekten de değişik. Şimdi buranın alt katından ikinci katına çıktık. Böyle değişik bir havalimanı ya. 2 katlı herhalde burası. Bilmiyorum, 2 katlı mı? Evet. Jewel diye bir yer var. İsmi Jewel geçiyor. Orasını size göstereceğim. Bakalım. Evet, adamlar acayip bir reklam panosu gibi böyle sanki şelale şeyi yapmışlar yani, bildiğiniz kocaman ya. Şuraya bakar mısın? Dana gibi. Evet, bu ama gerçek yani, şeyin orada var diye biliyorum bunu. Söyleyeyim. Evet, yolumuzda ilerleyelim. Abi nerede bu Jewel dedikleri yer? Ha, yukarıda. Şurada. Abi şuraya bakar mısın ya? Ne yapmış, havalı yapmış. Abi nasıl bir havalimanı yapmış adamlar ya. Şuraya bakın, reklamı bile burada. Evet. Ne gerek? Şimdi Jewel'e doğru gidiyoruz bakalım. Sol tarafımızda MRT Two City, yani metro istasyonu. Evet. Bakalım. Evet. Tam şu yuvarlak yerin oraya gideceğiz şimdi. Yani kocaman, devasa bir yer. İçinde şelalelerden tutun. Yani bilmiyorum, ben bildiğimi söylüyorum. Canlı şekilde göreceğiz şimdi. Yani aşırı enteresan bir yer yapmış adamlar ya. Şu karşımızda da plaza falan var. Ama olayın koptuğu yer burası. Yani Singapur Havalimanı'nda görülmesi gereken yer Jewel arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Devasa bir yapı ya, anlatamam. Bildiğiniz devasa yani. Ve git bitmiyor abi. Buraya gelene kadar kim bilir ne kadar zaman geçti. Yani en az bir bulunduğumuz yerden bir 15 dakika falan yürüdük yani. Bakalım. Evet abi, tramvaylar da buranın
içinden geçiyor ya. Çok enteresan bir durum ya. Tam böyle Javelin içinden geçiyor. Aşırı enteresan bir ortam var diyebilirim burada. Evet ve giriş yaptık. Şimdi bakın tren geçiyor. Tramvay. Abi. Evet. Üstte de böyle ağaçlar falan yapmışlar ama evet. Olay bu abi. Şuraya bakın. Her tarafta çiçekler, bahçeler, şeyler ve olayın koptuğu yer. Yani olayın koptuğu yer burası, öyle söyleyeyim ben size. Evet. Yani olayın tamamıyla koptuğu yer burası arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Evet, şuraya bakar mısınız ya? Şu görüntüye bakar mısınız abi? Şu şekilde. Bir üst katı da var buranın. Evet. Şu üstte de bir şeyler var. İnsanlar atlıyor, zıplıyor, eğleniyor, bir şeyler yapıyor. Evet. Abi ne ararsan var ya, ama genelde böyle daha çok böyle şey, siz söyleyin adını. Şu ortada da böyle göl gibi şey gibi bir şey var böyle ama bilmiyorum. Su birikintisi var orada. Tam olarak. Evet, şu tepe. Acayip bir ortam ya burası gerçekten, bakın. Sanki şelaleden akar gibi yukarıdan sular akıyor. İşte buraya kadar geliyor. Aşağıya kadar gidiyor bakın. Evet. Enteresan bir yer. Gerçekten enteresan bir yer. Ve şuradan da dediğim gibi siz söyleyin, tramvay geçiyor. Yani bildiğiniz hemen şu taraftan da tramvay geçiyor. Enteresan. Abi gerçekten enteresan ötesi bir yer. Buranın bir üst katı da var. Bir üst katından böyle sanki daha böyle bir farklı gözükecek burası gibi me geliyor. Şu karşı tarafta da böyle insanlar içeri giriyor falan yerler var ama bilmiyorum tabii ki orada ne var. Alışveriş yerleri falan var işte. Yemek yeme yerleri falan var. En üstte de işte trambolin falan atlıyorlar. Aşırı enteresan. Hatta bir kat daha yukarı çıkıyor burası. Evet. Olay bu. Olay bu. Vallahi bir kat daha çıkıyor. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat falan. Acayip bir yer. Süper. Evet. Bakın. Burası bildiğiniz cam yani. Cam mekan. Altında daha şeyler var. 2 kat falan daha altında. İşte alışveriş yerleri falan var yani, görüyorsunuz. Enteresan ötesi bir yerdeyiz. Gerçekten enteresan. Yani çok ama çok enteresan bir yer. Ve tramvayımız da geliyor. Evet, birazdan biz de buna bineceğiz. Tramvayımız da geliyor arkadaşlar. Evet. Çok enteresan bir tramvay diyebilirim. Çok ilginç bir kuş var burada ya. Bilmiyorum cinsine şunun. Bak lan, kameraya bak. Baksana bir. Aha, atladı aşağı. Şurada da var. Gel buraya gel. Şş, gel lan buraya. Şş, gel buraya gel. Baba yaprağı aldı kaçıyor bak. Çok acayip bir şey ya. Yaprak yiyor. Acayip bir hayvan. Arkadaşlar şimdi Marina Bay'a giden tramvaya bindik. Öyle söyleyeyim. Marina Bay'a gidiyormuş. İndir şeyi de. Evet. Böyle bir tramvay. Yani tam böyle Singapur'un merkezine götürüyor. Bakalım. Train service ends at the next station. Change at the next station for train service towards the city, Tuas Link and Pasir Ris. Abi şimdi bir durak geldik. Bir durak sonra tren değişti. Bu trene bindirdiler bizi. Metro. Tramvay. Evet. Bakalım. Evet. Singapur gene büyükmüş ya. Biz küçük sanıyoruz ama bayağı da yol geldik, hala bitmedi. Size tramvay hattını göstereyim. Şöyle bir tramvay hattı var.
şöyle bir tramvay var. Böyle bildiğiniz yuvarlak çiziyor. İşte biz yeşille geldik. Sonra aktarmaya yaptık. Şimdi tekrar yeşildeyiz. Ben de anlamadım. Şuraya gideceğiz. İşte şu City Hall ya da aynen. Neymiş? Raffles Place. İkisinden birinde inip sonrasında da şu Marina Bay tarafına falan geçeceğiz. Hep beraber bakacağız. Evet, şimdi City Hall'da indik. City Hall. Şurası Raffles City'ye gidiyor. Şu arkası ya da şuralısı bir yerisi de City Hall'a gidiyor. Yani bildiğiniz çarşıdayız yani, öyle söyleyeyim ben size. Tam böyle herkesin buradan işte metroya bindiği yer. Evet abi. Ve Singapur'daki nereye geldik abi? Singapur'daki 7-Eleven'a girdim. Şöyle bir fiyatlara baktım. Fiyatlar şöyle söyleyeyim yani açıkçası. Singapur'un şeyine göre, yani Singapur'daki yaşayan vatandaşlara göre, bana göre çok uygun. Ama normal tabii ki fiyatlar yani şöyle diyeyim, Malezya gibi, Malezya'ya benzettim. Burası da yani o şekilde. Dedim hazır bir 7-Eleven bulduk, dedik bir çekelim. Neyse, şimdi buradan bir Raffles City yapalım ya. Yukarı çıkalım bakalım. Evet. Şimdi City Hall, Raffles City. Bunlar herhalde yan yana yerler yani, isimleri. Öyle tahmin ediyorum. Şu an City Hall'dan çıktık. Ya da Raffles City'den. Onu ben de bilmiyorum yani. City Hall veya Raffles City. Burası tam yani böyle Singapur'un merkezi yer. Burası kilise. Karşımızda bir adet kilise karşılıyor bizi. Şöyle bir yer karşılıyor. Yani öyle. Bakalım, biz Marina Bay'a gideceğiz. Evet. Singapur'un sokakları. Valla bu uzun bir video olacak. Öyle gözüküyor. Tek video olarak çekeceğim ben Singapur'u. Fazla uzatmayacağım Singapur'u. Yani gösterebildiğim kadar göstereceğim. Ama 40 dakikalık bir video olacak, ama 50 dakikalık. Ama hiç olmazsa bir seferde Singapur'u kapatacağım yani. Geldik mi geldik, gördük mü gördük, gösterdik mi gösterdik diyeceğiz. Evet. Yani çok güzel, çok elit bir yer yani Singapur gerçekten. Yani ben buradayım diyor yani, tabii ki. Daha çok böyle hani Avrupa'yı bir ülke. Tuzlu bir ülke kesinlikle. Yani çoğu ülkeden çok tuzlu. Evet. Şimdi bakalım. Şurada ortada bir tane bir kilise tarzı bir yer var ama çok enteresan bir yapı. Evet, yolumuzda ilerliyoruz. Abi. Yaklaşık yürüme mesafesi olarak 1,5-2 kilometreye yakın gözüküyor buradan Marina Sandbay'a. Yürüyeceğiz abi. 2 kilometre. Çok uzak bir yer değil. 2 kilometre boyunca bakacağız. Oraları zaten bir oraya gitmek istiyorum Singapur'da. Hani bir havalimanına gitmek istiyordum. Bir işte şu City Hall'ı görmek istiyordum. Buranın böyle şeyini sizlere göstermek istiyordum. Bakın şurada çok enteresan bir yapı var. Yani bildiğiniz kaç katlı bir daire, böyle yuvarlak, böyle şey gibi, silindir gibi yapmışlar yani. Apartman dairesini. Burada site. Evet. Evet. Şöyle bakın, görüyorsunuz. Apartmanın üstünde bildiğiniz gemi var ya. Bildiğiniz adamlar gemi dikmişler ya. Bakın. Bildiğiniz gemi var. Olaya bak. Şurada da çok değişik bir kilise var. Abi şu caddelere bakın ya. Şu yapılara bir bakar mısınız ya? Ya yemin ediyorum çok enteresan, çok değişik, çok kaliteli yapılar var, öyle söyleyeyim ben size. Yani az da olsa dediğim gibi şöyle çekmeye çalışıyorum, sizlere gösteriyorum. Yani Singapur dediğim gibi çok bambaşka bir dünya diyeyim ben size. Yani Singapur'da yani değil mi? Dediğim gibi çok farklı yani. Hani Asya'da ender ülkelerden bir tanesi Singapur. O yüzden burada
çok az insan yaşıyor. Yani şu ana kadar edindiğim bilgilerle yerli yani Singapurlu yaşayan gerçekten çok fazla değil. Hatta buraya iş gücü için Malezya'dan falan çalışmaya geliyorlar diye biliyorum. Yani böyle. Evet. Yolumuzda ilerleyelim. Yani Filipin'den ne bileyim işte başka farklı işte Hindistan'dan falan çok fazla yani yardımcı olarak eleman çalışıyor diye biliyorum burada. Mağazalarda falan, dükkanlarda. Bu şekilde. Bakalım. Evet, şöyle 2 katlı otobüsler de var. Halk otobüsleri. Şimdi şu şekilde bir köprü var karşımızda. Şu yapılara bakar mısınız ya? Çok enteresan ötesi yapılar ya. Hele şu yapı abi, bu nedir ya? Bildiğin adamlar apartmanın üstüne bildiğin gemi dikmişler ya. Gemi koymuşlar ya. Böyle bir şey olamaz. Evet, şu arkada da bir şey varmış ama Light Tonight diyor. Burada da festival falan bir şeyler hazırlıyorlar ama yani bir şeyler var bugün, bilmiyorum. Bakmak lazım. Evet. Ya enteresan bir ülke ya bu Singapur, dediğim gibi gerçekten çok ama çok enteresan bir ülke ve çok güzel yani. Yani bana göre gerçekten çok güzel bir ülke. Evet, buradan şimdi karşıya geçeceğiz. Evet. Şurada arkası da botlar falan şeyi turlatıyorlar buradaki işte. Yani nehir gibi yer var. Orayı turluyorlar. İnsanları gezdiriyorlar. Bildiğiniz. Abi her taraf bir acayip yani. Bakın şu şeye bakın. Şu yapılar falan. Yani her tarafta bir şey var ve karşımızda dediğim gibi en güzel, en değişik, en farklı görüntü yani. Bildiğiniz 3 tane kocaman apartman gibi, yani site gibi yer. Üstüne de bildiğiniz gemi. Yani bildiğiniz gemi dikmiş adamlar ya. Evet. Gerçekten enteresan ötesi bir ülke diyeyim ben size. Yani Singapur'u görüyorsunuz yani. Anlatmaya gerek yok. Gerçekten anlatmaya gerek yok. Olayı görüyorsunuz yani. Hani şunun üstüne söylenecek bir laf yok. Bir de bakın tam nehir kıyısında çok değişik bir dönme dolap yapmış adamlar. Tam burada. Acayip bir şey ya. Gerçekten acayip. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Şuraya bakın ya. Şu yapılara bir bakar mısınız ya? Özellikle de şu yapı abi, bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bildiğiniz gemi yapmış adamlar ya. Ve 3 tane apartmana birleştirmişler yani onu. Yani kimin aklına geldiyse böyle bir şey. Çok çılgın bir fikir yani. Gerçekten çok çılgın bir fikir. Gerçekten çok iyi. Üst katında öyle tahmin ediyorum ki orada yüzme havuzu falan var orada. İşte bar, restoran tarzı yerler var diye tahmin ediyorum yani. Tahmin ediyorum şu gemi gibi görüken yerde. Neyse. Şurada da bir köprümüz var. Şimdi karşıya geçeceğiz. Bakalım yavaş yavaş Marina Santbay'a doğru gidelim. O da şuralarda bir yerde diye biliyorum ama bakalım. Adamların böyle tünel geçiş yeri bile bir farklı ya. Bir acayip ya. Neyse biz şu üstteki köprüden karşıya geçeceğiz. Gerçekten ben buradayım diyor abi ülke ya. Gerçekten çok güzel bir ülke, öyle söyleyeyim ben size. Gerçekten çok güzel. Evet, bu köprünün adı da arkadaşlar Anderson Bridge'miş. Anderson Köprüsü. Şimdi buradan yürüme yolundan karşıya geçeceğiz. Bakalım.
ortadan şeyler falan geçiyor. Arabalar geçiyor. En sondan bisikletler falan geçiyor. Buradan yayalar geçiyor. Yani ya dediğim gibi adamlar sistemli bir yer yapmış yani. Gerçekten sistemli bir yer yapmış. Burada da evet. Bakalım. Yavaş yavaş olayın koptuğu yere geliyoruz. Yani Singapur'a gelindi mi burayı mutlaka gelinip de görülmesi gereken bir yer. Yani buraları Marina Bay ve çevresi olarak geçiyor diye biliyorum. Yani Marina Bay ve çevresi şu karşıda. Evet. Dediğim gibi burada hep böyle şeyler var. İşte burada oturma yerleri falan da yapmışlar. Böyle kafeterya derken şöyle nehir kıyısında insanlar geziyor. Kafeteryalarda oturuyor. Restoranlarda yemek yiyor. Evet. Buranın karşısı da tabii Marina Bay diye geçiyor. Bay ve çevresi yani. Burası da çevresi olarak geçiyor. Öyle söyleyeyim size. Marina Bay ve çevresi. Öyle biliyorum. Evet. Böyle bir yer. Enteresan bir yer diyeyim ben size. Gerçekten çok değişik bir yer diyebilirim. Evet. Herkes video çekiyor, fotoğraf çekiyor, bir şeyler yapıyor. Gerçekten çok güzel bir yer. Burada da şu botlara binebiliyorsunuz. Botlarla bilmiyorum. Büyük ihtimal buranın çevresinde geziyor olabilirsiniz ya da buradan karşıya da götürüyor olabilir. Çünkü oradan karşıdan gelirken gördüm onu. Ama tabii ki burayı gezdiriyordur diye tahmin ediyorum yani. Sadece buradan karşıyı götüreceğini zannetmiyorum. Burada işte restoranlar falan var. Ayrıca burada bir tane de bir aslan figürlü ağzından işte su akıtıyor falan. Böyle bir enteresan bir yer. Evet. Değişik. Gerçekten değişik. Bakın insanlar hep böyle fotoğraflar çekiniyor, videolar çekiyor falan. Yani güzel. Değişik bir atmosfer var burada yani. Değişik, çok enteresan ve değişik bir atmosfer var. Bu şekilde. Abi sülale fotoğrafı çektiriyorlar şurada. Singapurlu kızlar ya da Çinli kızlar bilmiyorum. İkisine de benziyorlar. Çinliler mi, Singapurlular mı? Birbirlerine benziyor zaten hepsi. Evet. O buraları gezdiriyormuş ya da oradan karşıya geçmek için işte taksi falan da yani taksi bot tarzı de tutabiliyorsunuz. Sırf yani şuradan şuraya geçmek için. Ama normal yol da var oraya gidilen. Şöyle arkadan böyle birazcık dolandın mı direkt karşı taraftasın. Evet, bakalım. Şurada da böyle farklı bir yapı var. Acayip yapılar yapmışlar, öyle söyleyeyim ben size. Gerçekten çok farklı yapılar var. Enteresan bir yapı. Yani enteresan yapılar var ya, öyle söyleyeyim ben size. Gerçekten enteresan. Bakalım. Evet. Böyle bir değişik bir yerden geçiyoruz şimdi. Bakalım. Burası neymiş? Larton Monty falan diyor. Yani burası eğlence yeri mi, diskotek mi, restoran falan mı? Monty. Evet. Yani çok enteresan bir yer. Pavilyon diyor. Evet, burası büyük ihtimal eğlence yeri, bar tarzı bir yer. Ve şöyle bir manzarada, üst katı da var herhalde, üstü açık. Güzel. Akşam zaten geceleyin burasını düşünmek daha istemiyorum. Yani ışıklandırmalar falan böyle çok daha farklı bir görüntü oluşacaktır burada. Ama yani gece de gelip de hani tekrardan çekmeyi düşünmüyorum. Dediğim gibi bir seferde bitireceğim Singapur'u. Bu şekilde. Yani bir videoda bitireceğim abi. Evet.
Evet, şöyle bir otelden girdik çıktık. Şey oldu, bizim için de macera. Ya bildiğiniz otelmiş yani onun arkası. Otelden girdik çıktık. Yes. Bakalım. Evet, burada da bir tane heykel var. Vay. Oh diyor. Evet. Öyle enteresan yerlerdeyiz ya. Enteresan yerlerden geçiyoruz, öyle söyleyeyim size. Bu şekilde. Evet. Marina Bay. Dediğim gibi hemen yan tarafımız. Yani çevresi yani şu anda hem Marina Bay'dayız hem de çevresindeyiz. Bu şekilde. Zaten sizlere göstermek istediğim yerler buralardı. Yani Singapur'un dediğim gibi görülecek yerleri, gösterilmesi gereken yerleri buralardı. Tabii ki birkaç yer daha var. Örnek veriyorum, Chinatown, Çin Mahallesi, Küçük Hindistan, yani Little India diye geçiyor. Küçük Hindistan. Ama ben zaten Çin Mahallesi'ni Tayland'da olsun birçok ülkede çektim. Ayrıyeten Little Hindistan dediğimiz yerde, Little India dediğimiz yeri de Malezya'da Penang Adası'nda veya daha farklı yerlerde fazlasıyla çektim. Yani çok fazlasıyla çektiğime inanıyorum. O yüzden oraları es geçiyorum. Bir de Garden Bice diye bir yer var. Yani böyle işte botanik bahçe gibi bir yer var. Orası da kesinlikle hani Singapur'da görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Ama orayı da es geçmek istiyorum. Dediğim gibi az da olsa sizlere Singapur'u, yani görülmesi gereken birkaç yerinde olsa, ama 3 ama 5 ama 2 yerlerini göstermeye çalıştım. Büyük ihtimal videoyu da burada kapatacağım artık, öyle söyleyeyim. Yani videoyu tahmin ediyorum. Evet. Bu Garden By'da burada bitireceğim videoyu. Yani Singapur'u dediğim gibi bilmiyorum, bayağı da video çektim. Öyle tahmin ediyorum ki gene bir 50 dakikalık, 1 saatlik video oldu. Mutlaka aralarından eleyecek olduğum şeyler var. Yok değil. Tahmini olarak bir 30-40 dakikalık video olacak. Bakalım. Evet. Evet, burası da Marina Bay Sands diye geçiyor. Shoppes. Aynen. Böyle değişik enteresan yerler. Evet. Şimdi karşı tarafa geçtik. Şuraları da az bir şey çekeceğim. Red Dog Design Museum diyor. Burası da bir müzeymiş arkadaşlar. İçerisinde bir şeyler var. Evet. Sands Bay Marina'ya da geldik. Burası da dediğim gibi marina. Gerçi her yer bana göre marina. Orası da çevresi. Evet. Bu şekilde. Bu videoyu da bu şekilde kapatacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Farklı bir Singapur videosu oldu biliyorum. Hep böyle yürürken çektim. Yani ama tahmin ediyorum güzel bir video oldu. Çok da kötü video olduğunu tahmin etmiyorum yani. Hani sonuçta amacım dediğim gibi sizlere farklı Singapur'un farklı yerlerini göstermekte ve bunu yaptım. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de kanalıma abone olursanız, videolarımı paylaşırsanız, İşte videolara beğeni atıp yorum atarsanız kanalın daha fazla izleyicilere ulaşmasını sağlayacaktır. Yani bu da bizim daha farklı, daha güzel yerleri görmemizi ve göstermemizi sağlayacaktır sizlere. Evet. Herkese tekrardan izlediği için teşekkürler. İyi günler.